Burası Konoha kahvehanesi. Burada Naruto'yu biraz tiye alıyoruz. Naruto evreninde kötü adam denilince çoğu kişinin aklına Akatsuki üyeleri gelir. Kırmızı bulutlu pelerinler, aranan suçlular, katiller, teröristler. Dünyanın en tehlikeli organizasyonu. Ama bugün farklı bir soru soracağız. Ya Akatsuki sandığımız kadar kötü değilse? Ya onların hikayesi hep kazananların gözünden dinlediysek? Belki de Naruto tarihindeki en büyük yanlış anlaşılma Akatsuki'nin kendisiydi. Birçok kişi Akatsuki'nin başından beri kötü bir örgüt olduğunu düşünüyor. Ama gerçek farklı. Akatsuki ilk kurulduğunda amacı savaş çıkarmak değildi. Tam tersine amacı savaşları durdurmaktı. Yahiko, Nagato ve Konan küçük yaşta savaşın ortasında büyüdü. Evlerini kaybettiler, ailelerini kaybettiler, çocukluklarını kaybettiler. Onlar için savaş bir hikaye değildi. Her gün yaşadıkları gerçekti. Bu yüzden Akatsuki'yi kurdular. Amaçları basitti. Barış. Sadece barış. Peki barış isteyen insanlar nasıl oldu da dünyanın en korkulan suçlularına dönüştü? İşte her şeyi değiştiren olay burada başlıyor. Yahiko Akatsuki'nin kalbiydi. İnsanlara inanıyordu. Dünyanın değişebileceğine inanıyordu. Ama Naruto evreni iyimser insanlara karşı oldukça acımasızdır. Hanzo'nun tuzağı, Danzo'nun müdahalesi ve sonunda Yahiko'nun ölümü o gün sadece bir insan ölmedi. Nagato'nun umutları da öldü. İşte Pain'in doğduğu gün buydu. Birçok kişi Pain'i sadece Konoha'yı yok eden adam olarak hatırlıyor. Ama Pain'in amacı köyleri yok etmek değildi. Amacı savaşları durdurmaktı. Onun düşüncesine göre insanlar acı çekmeden birbirini anlamıyordu. Bu yüzden dünyaya aynı acıyı yaşatmak istiyordu. Yöntemi korkunçtu. Ama şöyle bir düşünün. Pain'in yaşadığı hayatı yaşayan biri farklı düşünebilir miydi? Belki de Pain kötü değildi. Belki sadece umudunu kaybetmişti. Şimdi üyelere bir bakalım. Sasori çocukken ailesini kaybetti. Kuklalarla yaşamaya başladı. Çünkü gerçek insanları kaybetmekten korkuyordu. Kisame yıllarca yalanlarla yönetilen bir sistemde yaşadı. Kendi köyüne olan güvenini kaybetti. Konan hayatı boyunca savaş gördü. Nagato'yu kaybetti, Yahiko'yu kaybetti. Deidara sanatın peşinden giden bir suçlu oldu. Kakuzu para takıntılıydı. Ama onu bile bu hale getiren yıllar süren ihanetlerdi. Bu insanların hiçbiri doğuştan kötü değildi. Belki de Naruto evrenindeki asıl soru şu: İnsanlar kötü doğar mı? Yoksa yaşadıkları şeyler onları kötü yapar mı? Şimdi en tartışmalı karakterlerden birine geliyoruz. Obito. Bir zamanlar Hokage olmak isteyen bir çocuktu. Arkadaşlarını korumak istiyordu. İnsanlara yardım etmek istiyordu. Sonra Rin öldü. Dünya onun gözünde anlamını kaybetti. Madara'nın etkisi başladı ve Obito'yu değiştirdi. Peki ya Rin ölmeseydi, Obito yine kötü olur muydu? Muhtemelen hayır. Buraya kadar baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Akatsuki'nin amacıyla ilgili büyük bir problem yok. Barış istemek kötü değil. Savaşı bitirmek kötü değil. Acıyı durdurmak hiç kötü değil. Sorun başka yerdeydi. Yöntemlerindeydi. İnsanları korkutarak barış getirmek istediler. Özgürlüğü yok ederek düzen kurmak istediler ve tam olarak burada kaybettiler. Akatsuki masum değildi. Yaptıkları şeyler affedilemezdi. Ama hikayelerine baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Canavarları değil, kırılmış insanları görüyoruz. Savaştan yorulmuş insanları görüyoruz. Umudunu kaybetmiş insanları görüyoruz. Belki de Naruto'nun anlatmak istediği şey buydu. Bazı insanlar kötü değildir. Sadece yanlış yola sapmıştır. Ve belki de bu yüzden Akatsuki bugün bile anime tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri olarak hatırlanıyor. Destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.